Zifiri karanlıktasınız. Telefon yok, saat yok, ışık yok. Tepenizde binlerce ton ağırlığında koskoca bir dağ var ve etrafınızdaki su seviyesi her dakika gözle görülür bir hızla yükseliyor. Tam 9 gün boyunca aç ve susuz, kurtulup kurtulamayacağınızı bile bilmeden o kapkaranlık boşlukta beklediğinizi düşünün. Üstelik yaşınız henüz 11. Gizem Lab TR'ye hoş geldiniz dostlar. Bugün modern tarihin gördüğü en inanılmaz, insan zihninin ve bedeninin sınırlarını sonuna kadar zorlayan o büyük kurtarma operasyonuna gidiyoruz. Tayland'ın derinliklerindeki o uğursuz mağaraya, bugün size televizyonlarda, haberlerde anlatılmayan, o çocukların o daracık ölüm tünellerinden aslında nasıl çıkarıldığına dair tüyler ürpertici bir sırrı anlatacağım. Kahveleriniz hazırsa derin bir nefes alın, çünkü bu hikayede hepimizin nefesi kesilecek. Başlıyoruz. Yıl 2018. Tayland'ın Chiang Rai bölgesinde Yaban Domuzları adında yerel bir çocuk futbol takımı var. Yaşları 11 ile 16 arasında değişen pırlanta gibi 12 çocuk ve onların 25 yaşındaki genç antrenörleri Ekapol Chammatong. Sıradan bir cumartesi günü antrenman bitiyor. Çocuklar neşeli, enerji dolular. Eğlenmek ve macera yaşamak için bölgenin en ünlü mağaralarından biri olan Tem Luang mağarasına girmeye karar veriyorlar. Bu mağara öyle sıradan bir kaya oyuğu değil dostlar. Kilometrelerce uzayan, içinde devasa dehlizlerin, daracık geçitlerin olduğu, labirent gibi dev bir yeraltı dünyası. Planları çok basitti. Sadece bir saat içeride gezecekler, mağara duvarlarına isimlerini yazıp hemen çıkacaklardı. Hatta mağara girişine bisikletlerini kilitleyip, çantalarını bırakıp neşeyle içeri süzüldüler. Ancak hesaba katmadıkları, doğanın onlara hazırladığı korkunç bir tuzak vardı. Muson yağmurları. Çocuklar içeri girdikten kısa bir süre sonra dışarıda aniden öyle bir sağanak başlıyor ki dağdan süzülen tonlarca çamurlu su mağaranın girişini ve ana tünellerini saniyeler içinde hırçın bir nehir gibi kapatıyor. Çocuklar geri dönmeye çalışıyor ama nafile. Su önlerini kestikçe hayatta kalabilmek için mağaranın daha da derinlerine, dağın kalbine doğru kaçmak zorunda kalıyorlar. Girişten tam 4 kilometre içeriye ve orada etrafı hırçın sularla çevrili küçücük zifiri karanlık bir kaya parçasının üzerinde mahsur kalıyorlar. Dış dünyayla, güneşle, havayla bağları tamamen kopuyor. Şimdi o çocukların yerine kendinizi koyun dostlar. Saat kavramı yok. Gün bitti mi, yeni gün başladı mı bilmiyorsunuz. Yanlarında yiyecek hiçbir şey yok. Fenerlerinin pilleri ilk gün tükeniyor. Tamamen zifiri karanlık. Sadece mağara tavanından damlayan kirli suları içerek hayatta kalmaya çalışıyorlar. Antrenör Ekapol eski bir Budist rahibiydi. Çocukların panik yapıp oksijenlerini tüketmemesi için onlara karanlıkta meditasyon yapmayı öğretiyor. Enerji harcamasınlar diye onları sakin tutmaya çalışıyor. Ama içerideki oksijen seviyesi her saat tehlikeli seviyelere düşüyor. Dışarıda ise tam bir mahşer yeri var dostlar. Çocukların geri dönemediğini gören aileler mağara kapısına yığılıyor. Tayland ordusu, özel harekatçılar, dünyanın dört bir yanından gelen mühendisler mağara önünde toplanıyor. Ama kimse içeri sızamıyor. Çünkü su o kadar çamurlu ki görüş mesafesi neredeyse sıfır. Akıntı o kadar güçlü ki profesyonel dalgıçları bile geri fırlatıyor. Günler geçiyor. 3 gün, 5 gün, bir hafta. Tüm dünya umudunu kesmeye başlıyor. O çamurlu suyun altında, o karanlıkta çocukların çoktan boğulduğu ya da açlıktan öldüğü düşünülüyor. Anlatırken bile insanın tüyleri ürperiyor. Olaydan tam 9 gün sonra dünyanın en çılgın ve en deneyimli mağara dalgıçlarından ikisi İngiliz John Valentin ve Rick Stanton o ölümcül sularda saatlerce canlarını dişine takarak körlemesine ilerliyorlar. Milim milim, kayalara çarpa çarpa ve sonunda suyun bittiği o karanlık odacıkta kafalarını sudan çıkarıyorlar. Fenerlerini karşıdaki kayalığa doğru tuttuklarında ne görseler beğenirsiniz. 13 çift parlayan göz onlara bakıyor. Çocuklar yaşıyor, zayıflamışlar, bitkinler ama hepsi hayatta. Dalgıç kaç kişisiniz diye soruyor. Çocuklar İngilizce 13 diyor. O anki o mucizevi sevinci hayal edebiliyor musunuz? Ama durun dostlar, sevinç çok kısa sürüyor. Çünkü asıl kabus, asıl imkansız olan süreç şimdi başlıyor. Çocukları bulmak için en kolay kısmıydı. Onları oradan sağ çıkarmak ise neredeyse imkansızdı. Neden mi? Gelin bu durumu mantıklıca analiz edelim. Çocukların olduğu yere ulaşmak için profesyonel, hayatını bu işe adamış dalgıçlar bile
Yanlarında devasa oksijen tüpleriyle tam 6 saat boyunca o daracık çamurlu su dolu tünellerden geçtiler. Bazı yerler o kadar dardı ki dalgıçlar sırtlarında tüpü çıkarıp elleriyle iterek geçmek zorunda kalıyordu. Ve bu çocukların hiçbiri yüzme bilmiyor, hayatlarında hiç dalış maskesi takmamışlar. Klostrofobinin yani kapalı alan korkusunun dünyadaki en zirve noktası bu. Eğer çocuklardan birine bir maske takıp hadi benimle suya dal, 6 saat boyunca bu daracık karanlık tünellerden yüzerek çıkacağız deselerdi ne olurdu? Çocuk suyun altında o daracık alanda en ufak bir panik yaşadığı an maskesini çıkarmaya çalışır, çırpınır ve hem kendini hem de onu kurtarmaya çalışan dalgıcı boğarak öldürürdü. Uzmanlar toplandı. Bu çocukları bu sulardan yüzdürerek çıkaramayız. Bu bir toplu intihar olur dediler. Yağmurlar ise tekrar şiddetlenecekti. Zaman daralıyordu. Ya çocuklar orada ölüme terk edeceklerdi ya da tıp tarihinin en çılgın kumarını oynayacaklardı. Ve o gizli, delice karar alındı. Çocukları mağaradan çıkarmak için onları tamamen uyutmaya karar verdiler. Evet, yanlış duymadınız. Avustralyalı bir doktor ve aynı zamanda mağara dalgıcı olan Richard Harris mağaranın içine daldı. Çocuklara tek tek yüksek dozda ketamin, sakinleştirici ve kas gevşetici iğneler yaptı. Çocuklar saniyeler içinde tamamen bilinçsiz hale geldi. Adeta bitkisel hayattaki birer paket gibi. Yüzlerine su sızdırmayan özel tam yüz maskeleri takıldı. Arkalarına oksijen tüpleri bağlandı ve her bir baygın çocuk bir profesyonel dalgıcın altına adeta bir canlı tabut gibi bağlandı. Dalgıçlar o sıfır görüşlü azgın sularda altlarında baygın ve cansız çocuk bedenleriyle saatlerce yüzdüler. Düşünün, suyun altındasınız, önünüzü görmüyorsunuz ve elinizde baygın bir çocuk var. Kafası kayalara çarpıyor, dar deliklerden onu sıkıştırarak geçiyorsunuz. En ufak bir maske kaymasında çocuk uykusunda suyu ciğerlerine çekecek ve ölecek. İğnenin etkisi suyun altında geçerse çocuk aniden uyanıp panikleyecek ve yine ölecek. Bu kelimenin tam anlamıyla milyonda bir ihtimali olan bir kumardı. O milyonda bir ihtimal insanlığın ortak inancı ve azmi sayesinde gerçekleşti. Günler süren, tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği o operasyonun sonunda o 12 çocuk ve antrenör tek bir fire bile verilmeden sağ salim yeryüzüne çıkarıldı. Tabi bu uğurda çocuklara oksijen tüpü taşırken kendi oksijeni biten ve mağaranın derinliklerinde hayatını kaybeden kahraman Taylandlı dalgıç Saman Kunan'ı da buradan saygıyla analım. Onun fedakarlığı olmasaydı bu mucize yarım kalacaktı. İşte insan sınırlarının, dostluğun ve fedakarlığın bittiği yer tam olarak burası. Tam Luang mağarası, insanlığın karanlığa karşı kazandığı en büyük zaferlerden biri olarak tarihe geçti. Peki size soruyorum, bu zifiri karanlık odada 9 gün boyunca akıl sağlığınızı koruyabilir miydiniz? Ya da o dar tünellerden tamamen baygın ve savunmasız şekilde taşınma fikri sizde nasıl bir his uyandırıyor? Gizem.Lab.tr'de yorumlarınızı ve teorilerinizi çok merak ediyorum. Aşağıya mutlaka yazın. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı ve bu tarz sınırları zorlayan gizemleri kaçırmamak için kanala abone olup zilleri açmayı unutmayın. Bir sonraki derin hikayede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.